30 Nisan 1916. Sonunda mühendislik ekibinden bazı cevapları alabildim. Komuta pozisyonumuzun hemen yanı başında eski Roma tünelleri olduğuna inanıyor. Bu akşam tünelleri açacaklar. Komuta bu tünelleri sürpriz bir saldırıda kullanmayı planlıyor. Sanki şu noktada herhangi bir saldırı sürpriz olabilirmiş gibi. Savaştayız yahu. Hepimiz her an bir saldırı bekliyoruz. Tünelleri görmeyi de merakla bekliyorum doğrusu. Birkaç antika bu yeri biraz canlandırır. Hele hele savaşın günlük angaryasından biraz uzaklaşıp kafamı dağıtır. 9 Mayıs 1916. Komutanlar bugün bana bayağı beklenmedik ve garip bir hediye sundu. Roma tünellerinden oldukça eski bazı yazıtlar. Galiba ilgi alanlarımdan haberdar olmuşlar. Elbette yazıtları aldım ama işin aslı bu yazıtlar bu berbat yerde hayatta kalabilmek için aşırı narin, aşırı değerliler. Daha usta ellere ihtiyaçları var. Benimkilerden daha eğitimli ellere. Yine de insanın başına ne gelirse meraktan. 11 Mayıs 1916. Bu sabah Ackerman yaralarından dolayı öldü. Onu çok kısa bir süreliğine tanımıştım. Ama benim için buradaki en iyi arkadaşlarımdan biriydi. Umarım mekanı cennet olur. Kafa dağıtmak için yazıtların üzerinden geçip duruyordum. Ve bayağı şok edici bir şeyle karşılaştım. Bu testlerin kökeni Roma değil. Dilin kendisi Latince ya da en azından Latinceden türemiş bir dil. Ama üzerlerinde yazanların bildiğim kadarıyla tarihin herhangi bir döneminde Roma kültürüyle hiçbir ilgisi yok. Yazıtların motifleri dini veya en azından batıl inançlarla ilgili gibi görünüyor. Sürekli tekrar eden bir kısım var. Öte taraftaki karanlığa geçmek. Ve bir de görü ile ilgili bir şeyler. 13 Mayıs 1916. Uyumadım ve bunu yazmam gerekiyor. Bu yazıtlar tamamen dini motifte. Bu antik insanlar her kim dilerse ölümsüzlüğe giden bir yol bulduklarına inanıyorlardı. Ve bu amaca ulaşmak için başka bir dünya olduğuna inandıkları bir şeye erişime ihtiyaçları vardı. Karanlığın hüküm sürdüğü ve efendisinin de bilemedim. Çevirisini yapamayacağım kelimeler kullanıyorlar. Bir şey tarafından yönetiliyormuş o dünya. İddialarına göre o öbür karanlık dünya ruhlarla ve canavarlarla doluymuş. Ve oranın havası da işkence görenlerin çığlıkları ve ölüme yakın ruhların hastalıklı hırıltılarıyla kaynıyormuş. Tünelleri de bunun için kullanmışlar. Onlar için bir geçiş kapısıymış. Bir tür pagan cehennemine açılan bir kapı. Yazıtlar kanlı seks partileri karanlığa tapınırken kadınların ve erkeklerin birbirlerine yaptıkları korkunç şeylerin dehşetli hikayeleriyle dolu. Uzun uzun hak etmiş insanlara karanlıkta bir tür ölümsüzlük vereceğine inandıkları bir maddeden bahsetmişler. Bu gece devriye vardiyasındayım. Başlamadan önce biraz uyumam lazım. Sonrasında da direkt buna döneceğim. 28 Mayıs 1916. Neuer'ın başına gelenlerden sonra, hele ki Reinhardt ve Fournier'ın ona ve Laroya'ya yaptıklarından sonra bizim için artık ileri giden tek bir yol kaldı. Güvenebileceğim adamları topladım ve onlara ne yapacağımızı anlattım. Sıradan bir adama göre hepsi gönüllüydü. İçim çok rahatladı. T gitmek için çok istekliydi. Zavallı adam. Geceleri onu duyuyorum. Nameli nameli mırıldanarak kendini rahatlatmaya çalışıyor. Sırf onun için aslında hepimiz için bu kabus artık bir sona ermeli. 14 Haziran gününün son demlerindeyiz. Kabuslar son buldu. Artık o sesleri duymuyoruz. Ama şimdi başıma
çok daha beter, kabuslar musallat oldu. Sabotaj ortaklarımın hepsi yakalandı. Dolphy ve Reynard şimdi bile onlara işkence etmeye devam ediyor. Ama aralarından hiçbiri beni ele vermedi. Ben tek başıma cezadan kaçmış oldum. Bu adamların, kardeşlerimin içindeki bu onur, ben buna layık değilim. Bu beni çok rahatsız ediyor. Bundan duyduğum suçluluk, biliyorum ki askeri mahkemeye çıkacaklar. Belki de idam cezası alacaklar. Ve ben de buradayım işte. Tesellim şu, beni de savaş cezalandıracak. Tıpkı hepimizi cezalandırdığı gibi. Ama ben yine de tetikte olacağım. Hani olur da o tünellerde ne tür bir karanlık pusuda bekliyorsa dönerse diye. 4 Temmuz 1916. Gönderen Çavuş Reynard. Alıcı Vidolpi. Esir 23014 durumundaki gelişmeler. Diğer hücrelerin boşalmasıyla birlikte çok sert bir sorgu programına başladım. Umarım çığlıklar seni uyandırmamıştır. Halen daha sıradan bir asker olduğu konusunda ısrar ediyor. Vay efendim, işte rütbesi üniformasından yanlışlıkla koparılmış da, işte 2. Ordu'nun planlarından hiçbir şeyi bilmiyormuş da, ona hiç inanmıyorum. Önümüzdeki 3 günün tayinlerini önden söyledim. Bir sonraki yemeğinde şükranları dilinin bağını biraz çözecektir diye düşünüyorum. Son bir şey daha. Komutanlara ayrılan şarap tayinlerinin de biraz daha esnek davranılsaydı bu iş çok daha kolay olurdu. Devriye raporu 10 Temmuz 1916. Dün gece garip olaylar oldu. Ayın 8'indeki devriyesinden sonra öldüğü sanılan piyade Lambert sağlığı oldukça yerinde bir şekilde koğuşlara, kışlaya geri döndü. Sırtında da bir patlama sonucu ağır yaralanmış olan piyade Clement'i taşıyordu. Lambert şöyle bir rapor sundu. Ayın 8'indeki devriyesinin ortasında derin bir çukura düştü ve geri çıkamadı. Clement, yakın arkadaşı, geçen gece onun ardından izinsiz şekilde dışarı çıktı. Çukurda onu buldu ve onu geri taşıdı. Düşman tarafından görüldüler ve peşi sıra gelen saldırıda Clement bir patlama yüzünden yaralandı. Onu geri taşımak da Lambert'a kaldı. İşin garibi, Lambert ne çukura düşmekten ne de patlamadan dolayı yaralı değildi ve üstüne üstlük kendisini kurtarmaya gelen adamı kurtarmıştı. Ama savaş alanı şansı zaten gariptir. Her bir hayatta kaderin ördüğü ağlar dengesizdir. Lambert'ın anlattığına göre bizim ortaya çıkardığımız Roma tünellerine çok yakınmış. Oradaki işin bir sonucu olabilirmiş. İlerleyen vakitte bir devriyenin gidip kontrol edip kendi sığınağımıza bir arka kapı açmadığımıza emin olmak için kontrol etmesini öneriyorum. 15 Temmuz 1916. Fournier içimizden birinin Reynard'ı öldürdüğünü iddia ediyor. Ama ben Reynard'ın cesedini gördüm. Gözleri yoktu. Kafasından oyulmuştu. Dili parçalanmıştı. Hepimiz Reynard'tan nefret ediyorduk. Ama hiçbirimiz böyle bir şeyi yapamaz. Savaş bir barbarlık ama tamamen de anonim. Mekanize edilmiş uzaktaki askerlere ateş ediyoruz. Bunu her kim yaptıysa bu çok samimi bir sadistlik. Hepimiz adına korkuyorum.
9th of July, night. My conscience compels me now, as it failed to compel me then. I must do something, even if it costs me my own life. I must do something lest I never sleep again. I must do something or risk greeting hell itself as a relief. I must do something. I go. Ferber öldü. Delilik, kaos. Yemekhanedeyiz ve tam Boisrond'un arkasından gölgelerin içerisinden fırlayıverdi. Ama orada Ferber duruyordu. Hazırdı. Gerçekte kendini o şeyin önüne attı ve ona ateş etti. Onu vurdu. Tam isabet. O şey geriye çekildi. Ölmüş olduğuna emindik. Ama sonra daha 10 dakika bile geçmeden onun için geri geldi. Çığlıklarını duydum. Duvarın içerisine çekilirken, kurtuluş için dua ederken ve şimdi onun hareketlerini duyuyorum. Tekrar. Gittikçe yaklaşıyor. Şimdi harekete geçmeliyiz. Yoksa hepimiz aynı kaderi paylaşacağız. July 1916, dusk. I sit now at the bedside of my dear friend Henri Clément. The doctor has left, but I remain. I feel I must record the extraordinary twists of fate and fortune that have led me to be here, breathing, alive, strong and well, while Henri lies unconscious, fighting for his life. It starts days ago. On a night patrol, I fell into some kind of pit. I was injured, unable to move, unable to escape. By all rights, it should have been my tomb. I cried for help, screamed myself hoarse. The effort left me parched, exhausted, and still alone. As the next night fell, as I cried what might have been my last cry for help, I could see the stars high above, beautiful, indifferent. And then Clément's face appeared at the top of the pit. He lowered himself to me, found a trickle of spring water there and had me drink from it. It was cool and crisp with a strange, sweet taste. Never has water felt more nourishing than that. Administered by a dear friend's hand. I was saved. But of course, that is not the last twist fate's blade would stab into my back. 11th of July 1916, night. Later now, I continue my tale. As Clément carried me across no man's land, fate struck again. A German outpost spotted us. Gunfire, explosions, desperation. And as the air cleared, I pulled myself to my feet and saw that Henri was wounded, blood pouring from his head, his eyes glassy. He was fading. I do not know where I found the strength to carry him, but carry him I did, all the way back to our bunker. 12th July 1916, morning. Woke this morning and realized that a toy I purchased for my son is gone. I promised him I'd bring him something home from the front, so I brought him a stuffed rabbit from a local shop. A rabbit because he thinks he's so fast. It must have fallen from my pack when I fell into the crater. The thought of that stuffed rabbit lying in that crater, rain and weather matting its fur, unloved, forgotten, totally alone, lost forever. It fills me with profound hopelessness. 12th July 1916, afternoon. Spoke to the doctor. He told me Henri woke in the night and had no recollection of the events in the crater. Indeed, he seemed even confused as to where he was. Aside from this disturbing news, I'm feeling rather good, stronger and stronger, as if the whole ordeal has filled both my body and soul with new purpose.
Komutanlar bizi terk etti. Canavardan kaçtılar ve çıkışı da arkalarından patlatıp kapattılar. Jubert bile. Bize korkak dediler. Hain dediler. Daha kötü şeyler de dediler. Riyakar pislikler. Şimdi bizi ölüme mahkum ettiler. Şimdi ne tür bir cehennemi yaşayacaksak hepsi onların suçu. Yaptıklarından ötürü Tanrı onları cezalandıracak.
Karanlığın içinde ne varmış? Gidip görmem gerekiyordu. Zorundaydım. Neuer, Farber, hepsi. Onların gözleri benimkiler gibi değil. Aşağıda bir yerlerde sırlar ve başka türlü cazibeler. Ve benim gözüm bunları görür. Beni buraya kilitlemiş olmalarının bir önemi yok. Gördüm. Bir görü. Gitmiş bir dünyanın görüsü. Kanlı ve dehşetli. Güzel ve berbat. Tanrısal ve cehennemi. Her yerimi sarmış sesler. Geçmiş, pençeleyerek, dönerek, bükülerek. Ne istediklerini bilmiyorum. Ne istediklerini bilmiyorum. Durdurmam gerekiyordu. Artık göremiyorum. Bilmediğim şeyleri üzerime görev vaat ediyorum. Lütfen yukarıdaki Tanrı, eğer varsan buna bir son ver. Bana bunu sonlandırmak için bir yol göster. Şimdi görüyorum. Artık görüyorum. Görüyorum. Hiçliği görüyorum. Şimdi görüyorum. Yıkımı görüyorum. Dönüyor ve dönüyor ve dönüyor ve kan istiyor. See the sun for all the black smoke. Can't see the dirt